Selamlar Hubak ve Hatunlara. Bunu beraber öreceğiz. Ben bunu bir hazırlık olarak yaptım. Zaten ön parçada, arka parçada aynı şekilde örüleceği için bir fark olmayacağı için ben bir parçasını bitirdim. Şimdi 3,5 numara şişle 4 numara da kullanabilirsiniz. 4,5 da kullanabilirsiniz. Ben 3,5 numara şiş kullanıyorum. Bu kartopu lemonun mevsimlik ipleri vardı elimde. Onlarla yapıyorum ama koton ipler, merserize ipler 3,5 numarayla veya 4 ile örebileceğiniz, 4,5 da dediğim gibi kullanabilirsiniz. Onlara uygun iplerle kendiniz seçip de yapabilirsiniz. Evet, şimdi 2 tane düzle arka tarafta 90 ilmek attıktan sonra başlıyorum. 2 tane düz ördüm. 9 tane ters örüyorum. Dokuz tersten sonra yine 2 düz. 9 ters. Aralara 2 düz verip 9 tane ters örüyoruz. İlkin 2 düzle başladık. 9 ters 2 düz, 9 ters 2 düz, 9 ters 2 düz diye en sonda da 2 düzle yine bitiriyoruz. Biz şimdi şu bölümü yapacağız eteklere. O yüzden de bakın, bu arada 2 tersler var. Ön tarafta gösteriyorum. Biz arkadan başladığımız için 2 düz, 9 ters, 2 düz, 9 ters diye gidiyoruz. Ön tarafta da haliyle bu şekilde gözüküyor. 9 düz, 2 ters, 9 düz, 2 ters diye. Yanlara 2 tane ters verdik. Ön taraf için konuşuyorum. Aralarda da 9 9 sütunlarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle. Evet, arka tarafı bu şekilde yapalım. Ön tarafa döndüm. 2 tane ters ördüm. Doluyorum. Ve bunları çeviriyorum. Sola kesim yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bilinen bir ajur yapıyoruz. 5 tane düzden sonra bu sefer bunları biraz bol artalım. İlk başladığımız için biraz da zor olur. Sağa kesiyorum. 2 ters dola, sol kes, 5 düz sağ kes ve dola, 2 ters. Bir sütunun yaptık. Şimdi ikinci sütun için 2 tersten sonra doluyorum. Sola kesiyorum. 5 tane düz örüyorum. 5. Tekrar bunları sağa kesince biraz daha geniş yapacaklar. 3 ters de aralara verebilirler. 3 ters de bu sefer yanlara verirler. Dola, 2 tersten sonra sol kes, 5 düz sağ kes, dola, öyle 2 ters. Evet, sona geldik bakın. 2 tersten sonra doladım, sola kestim, 5 düzü ördüm, sağa kestim, doladım ve buradaki 2 tersimi de örüp ön sırayı tamamladım. Arkaya dönüyorum. 2 tane düzü ördüm. Şimdi ne geliyorsa onu öreceğiz. Doladıklarımızla beraber örnek zaten ters ve aralardakini de düz örüyoruz arkada. 2 taneye geldim. Onları düz örüyorum. Geri kalan sütunumu ters örüyorum. Örneğin arkası böyle. Bir işlem yok yani. Düzü düz, tersi ters örüyoruz bu şekilde. Evet, biz arkadan 2 düz 9 ters diye 90 ilmeği attıktan sonra başladık. Ve birinci ön sırada arkayı 2 düz 9 ters yaptıktan sonra birinci ön sırada da biraz önce gösterdiğim gibi yaptık. Arkayı geldiği gibi, yani 2 düz 9 ters olarak ördük. Öne geldik. Şu an 3. ön sıramız oluyor burası. Yine 2 tersle başlıyorum.
Yanların ilk ilmeğini boş alabileceğiniz gibi benim gibi örebilirsiniz de. 2 ters yaptıktan sonra 3. ön sırada bir tane düz yapıyorum. Doluyorum ve yine sola kesim yapıyorum. Ortadaki 5 ilmeği düşmüş olduk 3'e. 3 tane düz örüyorum. Sağa kesim yapıyorum ve doluyorum. Bir düz örüyorum, 2 ters örüyorum. 3. ön sıramız bu şekilde. Yine bir düzle başlıyorum. Öbür şeride geldik, sütuna geldik yani. Doluyorum. Sola kesim yapıyorum. Arada 3 düzümüz kalıyor. 5'lik biliyorsunuz başlarken. 3 düzü örüyorum. Sağa kesim yapıyorum ve doluyorum. Bir düz örüp 2 ters örüyorum. Yine bir düzle başlıyorum. Doluyorum. Sola kesiyorum. 3 tane arada düzüm var. Onu örüyorum. Sağa kesim yapıyorum. Doluyorum. Bir düz örüyorum. 2 ters. Bir düzle başlıyorum, doluyorum. Yine bu işlemlerin aynısını sıra bitene kadar yapıyorum. Ve 2 ters örüp sıramı da bitiriyorum. Ön sırayı, 3. ön sırayı böyle yapın ve bitirin. Arkasını da aynı şekilde geldiği gibi örelim. 3. ön sırayı yaptık. 4. arka sırayı geldiği gibi ördük. Bir değişiklik yok. Şimdi 5. ön sırada 2 tersli yine başlıyorum. 2 düz örüyorum. Doluyorum. Sola kesim yapıyorum. Bu sefer aramız bir düz kaldı. Bir düzü ördüm. Sağa kesim yaptım. Böyleyiz. Doluyorum. 2 düz örüyorum. Aradaki 2 tersimi örüyorum. Bir sütunum böyle bitmiş oldu. Ve yine 2 düz dola, sola kes. Bir düz sağa kes. Dola, 2 düzü ör, 2 tersi aradaki ör. Bu şekilde sütunlarımızı yapıyoruz 5. ön sırada. Aynı böyle sona kadar 5. ön sırayı da devam ettiriyoruz. Zaten bilindik bir ajur bu. Eteğe bu ajuru koyup daha sonrası için sütunlarımızda böyle model uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde. Önce etekteki ajuru koyalım. Daha sonra oraları da göstereceğim. Evet. 5. ön sırayı bitirdik. Arkayı geldiği gibi yani 2 düz 9 ters ördük. Öne geldik. 7. ön sıra için yine 2 tersle başlıyoruz. Bunu Gazel Baby Koton'un ipleriyle de yaparsanız yumuşak güzel olacaktır. Yani mevsimlik yazlık yapmak isteyenler için. Evet 7. ön sıraya 2 tersle başladık. Doluyoruz ve hemen sola kesim yapıyoruz çevirerek ilmekleri. Sola kestim. Doladıktan sonra bir düz tekrar doluyorum. Burada üçlü toplayacağım. Bunu boşalıyorum. Bu ikisini sağa doğru kesip boşaldığımı bunun üzerinden atlatıyorum. Üçlü toplama yapıyorum. Üçlü toplamanın bir sürü çeşidi var. Bu modelde bunu yapıyoruz. Ve yine doluyoruz. Bir düz örüyoruz. Sağa kesim yapıyoruz. Doluyoruz. 2 ters örüyoruz. Böylelikle ilk sütunumuz bitmiş oluyor. 2 tersten sonra diğer sütuna başlayacağım. Doluyorum. Kesim yapıyorum. Çevirip sola doğru kesim yapıyorum. Ve bir düz örüyorum. Doluyorum. Ve bu sefer boşalıyorum. İkisini sağa kesip üzerinden boşaldığımı atlatma şeklinde üçlü toplama yapıyorum. Doluyorum. Evet. Üçlü topladıktan sonra doladım. Bir düz ördüm. Sağa kesim yaptım. Doluyorum. 2 tane ters örüyorum. Tekrar diğer sütuna başlıyorum. Doluyorum. Sola kesim yapıyorum. Bir düz örüyorum. Doluyorum. Ve boşalıyorum. Bu ikisini sağa doğru kesiyorum. Boşaldığımı üzerinden atlatıyorum. Doluyorum. Bir düz örüyorum. Sağa kesim yapıyorum. Doluyorum. 2 ters örüyorum. 7. ön sırayı da sona kadar bu şekilde yapıp arkayı da örüp 9. önde buluşacağız. 9. ön sıra için
Şimdi biz arkayı ilk başladığımızda arkayı zemin oturttuğumuz için saymadım. Önden birinci ön diye başlayarak örneği kurmaya başladığımız, yani arka sıra 0 oluyor. Ön 1 diye gittik. Arka 2 diye gittik bu sefer. Ön 3 diye gittik. Burası şimdi 9. ön sıra artık. 2 tersle başladım. Bir tane düz ördüm. Doladım. Sola kesim yaptım. 1, 2, 3 düz. Tekrar kesimimi bu sefer sağa doğru yapıyorum ve doluyorum, bir düz. Bu sütun böyle. 9. ön sıra. 2 ters, bir düz, dola, sola kes, ortayı 3 ilmek düz örüyoruz. Sağa kesiyoruz, doluyoruz, bir düz, 2 ters. İkinci sütunumuz da bitti. Evet, gösterdiğim şekil 9. önü de sona kadar gidiyoruz. 10. arkayı da aynı 2 düz 9 ters şeklinde yapıp yine 11. önde buluşalım. Evet, şu an 11. ön sırada 2 tersle başladık. 2 düz, dola, sol kes, bir düz, sağ kes, dola, 2 düz ve 2 ters. Bu şekilde birinci sütun bitti. 2 tersten sonra 2 düz, dola, sol kes, bir düz, sağ kes, dola, 2 düz, 2 ters. Yine 2 düzle diğer sütuna başlıyoruz. Doluyoruz. Sola kesim yapıyoruz. Bir düz, sağa kesim yapıyoruz. Dola, 2 düz, 2 ters. Gösterdiğim şekil 11. önü de bitirip arka sırayı yapıp 13. ön sırada buluşalım. 13. ön sıraya geldik ve bu bizim en son bunları üçlü toplayacağımız sıramız. Buradaki ajurumuz bitiyor, etek ajurumuz. Ondan sonra zaten bakın tam şuradaki burgularımıza kadar herhangi bir işlem yok. 2 ters 9 düz, 2 ters 9 düz önde örülecek. 2 düz 9 ters de arkada örülecek. Evet, 13. ön sıraya ve ajurumuzun etek kısmındaki ajurumuzun da son sırasına başlamış oluyoruz. 2 ters yaptım. 1, 2, 3. 3 tane düz ördüm. Doluyorum ve üçlü topluyorum. Bir boş, 2 sağa kes ve üzerinden atlat. 2 ilmeği sağa kestim, boşu üzerinden atlattım şeklinde. Doluyorum, 3 düz. Birinci sütunu bitirdik. Aradaki 2 tersimizi ördük. Yine 3 düzle başlayıp doluyoruz. Boş alıyoruz. 2 ilmeği sağa kesip üzerinden atlatıyoruz boşu. Doluyoruz. Ve 3 düz. 2 ters. Bu şekilde bu sırayı bitiriyoruz. Arka 14. sıramız oluyor ve geldiği gibi örüyoruz. 15'i 2 ters 9 düz, 2 ters 9 düz. Yine bakın hiçbir işlem yok. O şekilde örüyoruz. 16 arka geldiği gibi. 17 ön yine geldiği gibi. 18 arka geldiği gibi. 19 ön geldiği gibi. 20 arka geldiği gibi. 21 ön geldiği gibi. 22 arka geldiği gibi. 23 ön geldiği gibi. 24 arka geldiği gibi. 25 ön yine geldiği gibi. Ve 27. önde şu gördüğümüz burgu işlemlerini yapacağız. Aynı yanlara da koyduk o örnekten. Şöyle yanlarda var. 2 sütun boş. Bakın. Ve ortada var. Burada öyle koyduk. Daha sonra da bakın yine hiçbir işlem yapmadan 2 ters 9 düz şeklinde gidip şurada arkayı ördükten sonra 6 ön sıra örüyoruz.
Arka 7. sıramız oluyor. Onu da örüyoruz. Ve önde burma işlemi yapıyoruz. Dedim ya 15, 17, 19, 21, 23, 25. önler ki bunlar 6 sıra ediyor. 6 ön sıra ediyor. 6 ön sırayı tamamen hiç işlemsiz örüp 7. ön sırada bu burgularımızı yapmış oluyoruz şunları. Burada da var. Yan ve ortada yapacağız. Evet, şimdi bu sırayı bitirelim. Arkayı geldiği gibi örelim. Dediğim gibi 25. ön dahil 2 düz. Dediğim gibi 25. ön dahil 2 ters 9 düz, 2 ters 9 düz, hiçbir işlem yapmadan ajurdan sonraki şu düz bölümümüzü oluşturuyoruz. Daha sonra da bu burgu işlemlerini gösteriyorum. Şu an ön tarafta 25. ön sıramı bakın örüyorum. Arka 26 olacak, öreceğim. 27. ön sırada burmalarımızı yapacağız. Böyle 2 ters 9 düz diye bakın devam ettik. Ve şu anda 25. ön sırayı yapıyoruz. 15, 17, 19, 21, 23 ve 25. ön sıraları, bu da 6 ön sıra ediyor. Hep böyle 2 ters 9 düz ördük. Arkaları da haliyle 2 düz 9 ters ördük. Ve bu kadar. Bakın uzunluğa ulaştık. Evet, 26. arka sırayı da 2 düz 9 ters 2 düz 9 ters diye öreceğim. Bakın bu arada size ipi de göstereyim. Böyle bir ip 250 metre uzunluğunda mevsimlik bir ip. Şu üçlü topladığımız ilmeği görüyorsunuz burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şunu saymıyoruz. Üçlü topladığımız ilmek bu. Ve bundan sonra 12 düz sıra gözüküyor. 6 sıra ön sıra olarak çalışma yapmış oluyoruz. Şimdi 27. ön sırada 2 tane tersimizi örüyoruz. Bir yardımcı şiş alıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu 4 tanesini arkaya böyle attım bakın. Buradaki 5 taneyi bu şekilde örüyorum düz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş taneyi ördüm. Bu 4 taneyi de sonradan bu şekilde 1, 2, 3, 4. 9 tane ilmeğimi vurmuş oldum. Bakın. Şimdi biz şurayı yapmış olduk. Bu burgumuz simetri açısından bu tarafa doğru. O yüzden 5 ilmeği bu tarafa doğru önden vurduk. 4 ilmeği arkadan vurduk. Buradaki ortadaki de aynı şekilde sağa doğru önden 4 ilmek arkaya 5 ilmek öne gelecek şekilde vuruldu. Fakat buradakiler ortadan sonra da bir simetri elde edelim diye bakın bu 5 tanesi bu sefer bu tarafa önden vuruldu. Yani sola doğru. 4 tanesi arkadan vurulmuş oldu. Bu yandaki de öyle. Göreceğiz şimdi. Şimdi biz buradaki ilk sütunu yapmış oluyoruz. 2 sütun boş bakın. O yüzden burada 27. önde ilk burgumuzu yaptık. 2 tersimizi ördük. Burayı düz geçiyoruz. 9 tane düzü örüyoruz yani. Tekrar 2 ters, yine 9 düz. Oralarda çünkü burgu yok. Yine aradaki 2 tersi örüyorum. Tekrar aynı şekilde vuracağım. Şu 4 taneyi arkaya böyle atıyorum.
Ben buradakileri 5 taneyi örüyorum. Sonra bu şişimdeki ardından bu ilmekleri düz örüyorum. Bir tanesi 5, bir tanesi 4. Kafanız karışmasın. Bu model böyle. Şimdi iki tersi örüyorum. Gördüğünüz gibi bunların arasında bir sütun yok. Hemen burmaya geçiyoruz burada. Buradaki burmayı şöyle yapıyoruz. Simetri açısından. Bakın birisi bu tarafa bakıyor, birisi bu tarafa bakıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu sefer 5 taneyi şişe takıp böyle önde bekletip 4 taneyi bu şekilde örüyorum. Sonra da bu şişimi alıyorum. Bundakileri yanına örüyorum. Böylelikle simetrik bir burgu elde etmiş olduk. Bakın bu tarafa bakıyor, bu tarafa bakıyor. Buradaki de bu tarafa bakıyor. Bunun gibi. Bu da bu tarafa bakarken en sondaki burgumuzu da yine bunun gibi yapacağız. 2 ters. Arada yine 2 tane örneksiz sütunumuz var. Onları örüyorum. Ördüm onları ve bakın 2 ters de ördüm. Yine bu 5 taneyi 5 önde bekletiyorum. Şişe alıp bu 4'ünü örüyorum. Düz bir şekilde. Ve daha sonra bu şişimdekileri öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5. En sonda 2 ters. Bu burgumuzu böyle yapmış oluyoruz. 27. ön sıramız bu şekilde. Arkaya döndüm. 2 düzle başladım ve 9 tersi örüyorum. Evet, arkayı 9 ters 2 düz şeklinde örüp 29. öne gelelim. Şimdi örneğimizdeki ajur kısımları da yapıp örneği tepeleyeceğiz. Yani bu şekilde mum gibi olacak. Muma benziyor, alevli muma benziyor örneğimiz. Evet, 2 tersle 29. öne başladıktan sonra doluyorum. Sol kesiyorum. Böyle. 1, 2, 3, 4, 5. Sağ kesiyorum, doluyorum. 2 ters. Bunun ilk sırasını aslında yapmış olduk. Bu sütunumuz boş olduğu için 2 tersten sonra 9 düzü yine örüyoruz. 2 ters, 9 düz. Evet. 2 tane düz sütunumuza örnek koymadık. Burada örneğimizi koyduk ve 2 tersi yaptıktan sonra dolayıp sola kesiyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Sağa kesiyorum. Doluyorum. 2 ters örüyorum. Burada aramız olmadığı için tekrar doluyorum. Sola kesim yapıyorum. 5 düzümü örüyorum. 5. Sağa kesim yapıyorum, doluyorum. 2 tersimi örüyorum. Yine 2 tane düz sütunum var arada ve onları örüyorum. 9 düz, 2 ters, dola, sola kes, 5 düz, sağa kes, dola, 2 tersle 29. önü bitirmiş oluyoruz. Biz şimdi şu bölümü devam ediyoruz. Arkaya döndüğümüzde 30. arka oluyor burası. Aynı zaten. 2 düz. Kenar ilmeklerini ben örüyorum. Dikişe girecek zaten. Evet. 2 düz 9 ters diye arkayı devam edelim. Evet, 31. öne geldik ve
Aynı bu örnekte gösterdiğim bu sefer ikinci sırayı yapıyoruz. 2 ters, bir düz dola, sola kes, 1, 2, 3 düz. Sağa kes, dola, bir düz. 2 ters. Evet, örneğin ikinci sırasından itibaren tekrarlıyoruz yani. Ve şu anda düz sütunlarımı ördüm. 2 tane tersi ördüm. Bir tane düzü ördüm, doluyorum. Sola kesim yapıyorum. 1, 2, 3 düz örüyorum. Sağa kesim yapıyorum, doluyorum. Bir düz ve 2 ters. Yine bir düz dola, sola kesim yap. 1, 2, 3 düz. Sağa kes, dola, bir düz ve 2 ters. Yine örneksiz sütunumuza geldik. En sonda yine burada gösterdiğim işlemin aynısını yapacaksınız. Aynı buradaki ajuru bu mumun tepesine, mum diyorum artık ben ona. Mumun tepesine koyuyoruz Hatuncum. Aynı şey, değişen bir şey yok. Evet, bu önde artık sayı söylemiyorum. 33. ön oluyor ama artık sırayla gitmiyoruz. Örneği zaten başladık tekrar. Mumun tepesini örnekle kapatacağımız için ajurlu örneğimizle ilk başta yaptığımız onu devam ediyoruz. 2 tersten sonra 2 düzü ördüm, doladım, sola kestim, bir tane düz ördüm, sağa kestim, doladım ve 2 düz örüyorum. 2 tersimi örüyorum ve örneksiz olan sütunlarımı yapıyorum. Evet, yaptıktan sonra yine 2 tersi ördüm. 2 tane düzü örüyorum. Doluyorum. Sola kesim yapıyorum. Bir düz örüyorum. Sağa kesim yapıyorum. Doluyorum. 2 düz. 2 ters. 2 düzle yine ortadaki 2 tersi ördüğüm için buradaki örneğimize geçtik. 2 düz dola. Sola kes. Bir düz, sağa kes, dola, 2 düz ve 2 ters. Ortanın örneğini yapmış olduk. Aynı dediğim gibi buradaki gibi tepeliyoruz. Aynı. Bir sonraki arkayı yapıp gelelim ön sırada. Bu sefer 2 ters, dola, sol kes, bir düz, dola, üçlü topla, dola, bir düz, sağ kes, dola, 2 ters. Burada onu yapacaksınız. Aynı buradaki ajuru. Daha sonra da bir düz, dola, sol kes, 3 düz, sağ kes, dola, bir düz yapacaksınız. Yani bakın burası da aynı. Şu vurduğumuz yerin tepesi de aynı. Onu yapıyoruz şu anda. Yani bu örneği, ajuru bunun tepesine koyuyoruz. O yüzden aynı şeyleri göstermeme gerek yok. Bunu tepeledikten sonra yani örneğin üçlü toplama olayını da yaptıktan sonra burada da üçlü topluyoruz. Daha sonra buradaki ajurumuzda devam edip en son yine üçlü toplayıp örneği bitiriyoruz. Aynı dediğim gibi etekteki gibi. Daha sonra yine aynı şekilde burada nasıl ara verdiysek bu bölümü ara veriyoruz. Şu üçlü topladığımızı saymadan, bu ilmeği saymadan buradan saydığımızda 12 tane etmesi gerekiyor. Yani biz aslında şuna iyi bakın, böyle koyacağız. Yana hep koyuyoruz örneği kol altına kadar. O sebeple buradan sayın. Buradan saydığınızda 12 düz sıra gözüktüğünde burma işlemini gösterdiğim şekil bu tarafa doğru, sağ tarafta sağa doğru yapıyorsunuz. Bu sefer bu sütunu boş bırakıyorsunuz. Buraya aynı sırada burma işlemi yapıp örneğe öyle devam ediyorsunuz. Yine sağa doğru vuruyorsunuz. Bu sefer burada 2 düz sütun boş bırakıyorsunuz. Burada örnek koymuyorsunuz da atlıyorsunuz da. Burada örneği koyup vurarak başlıyorsunuz. Tekrar bir düz sütun atlıyorsunuz. Yan tarafta örneğimiz hep devam ediyor yanlarda. Ortada
sadece burada ortada koyduk. Diğerlerinde de buraya koyduk. 12 sırada bir daha doğrusu burarak örneği açmış oluyoruz tekrar. Koltuk altına kadar bu örneği koymuş oluyoruz aslında. Bakın bu örnek burada bitiyor. Biraz daha düz sıra örüp koltuk kesimini yapıyoruz. Yanda hep örnek var. Sadece ön tarafta sütun değişikliği var. Evet, şimdi buna iyice baktınız. Örneği kavradınız. Aynı bu dizaynda koltuk altına gelene kadar oluşturalım. Zaten ben şuralarda falan tekrar size bir gösterim yapacağım. Aynı şeyleri yaptığımız için artık oraları uzatmayalım. Bu tip bluzlar dökümlü duracağı için ya biraz buhar değirmeden ütüyü vurmak gerekiyor ya da en güzeli bittiği zaman dikme yapmadan her iki parçayı da iyice bir ıslatarak gerdirerek kurutmak. Bir köpük üzerine iğnelerle tutturup gerdirerek veya bir havlu, kalınca bir havluyu 2-3 kat yapıp üzerine gerdirerek iğnelerseniz, öyle kurutursanız bu tip bluzlar ütülü gibi ve tabii ki dökümlü duracaktır. İsteyen öyle yapsın. O yüzden şu anda zaten kıvrıldığı için pek hani modelimizi açmadan pek gösteremiyorum. Şimdi kol kesimine geliyoruz ve arkayı ne geliyorsa ördük. En son bu iki ilmeği burada boş bırakıyorum. Bu şekilde. Şimdi koltuk altına kesim yapacağımız için 4 ilmek. Bu iki boş bıraktığımı ikisine birden giriyorum. Bu şekilde bir örüyorum. Üzerinden atlatıyorum. 2, 3 ve 4. 4 ilmeği kapadık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalan 6 ilmeğimi de düz ördüm. Toplam bakın 7 ilmek varız. Şimdi şöyle de göstereyim. Yaptığımız örneği 12 sıra sonra bir daha aynı sütunlarda tekrarladık. 12 sıra hiç örneksiz geldiği gibi ördük. Burada yan tarafta örneği burmamız gereken yerde 4 ilmeği kesim yaptığımız için 6 tane de yanına düz ördük. 7 ilmek toplamda var. Örneği koymadık. Zaten bu sütuna örnek koymuyorduk. O yüzden bu sütunu da örneksiz geçiyorum. 2 ters 9 düz yapıyorum ardından yani. 2 tersi yaptıktan sonra burada aynı örneği, yine burada 6 ön sıra var, yani 12 sıra burarak koyacağım. Ve yine bunun gibi sağ tarafa doğru buruyoruz. Ben burgu yapmayı hiç sevmiyorum. O yüzden elim de çok alışık değil. Çok modellerde yapmam burguyu. Ama eli alışık olanlar daha rahat yapacaklardır. Evet, burmayı yaptık. 2 tersi ördük. Bakın 5 tane düz ördüm yanına. Yani şurası bizim örneği koymadığımız düz gelen sütunumuz. Ve burası da ortamız. Yaka olayını yapacağımız için şu anda hemen vurduktan sonra 2 tersi ördüm. 5 tane düz ördüm. Burada sağa kesim yapıyorum böyle. Doluyorum. Burada da yaka kesimine başlayacağımız için burmadan sonra 2 ters 5 düz örüp sağ kesiyoruz. Doluyoruz. Tekrar sağa kesiyoruz. Ve bir ters örüyoruz. Böylelikle burada da bir ters kalıyor ve diğer ilmekler kalıyor. 90 ilmektik. 45-45 ayırdığımızda ters, ortadaki 2 tersin bir bu tarafa bir bu tarafa gidiyor. Burada da 4 ilmek kapayarak burada da yaka kesimini bu şekilde hallettik. Şuradaki sağ kes dola kısmımızda bir model. Hem kesip hem doladığımız için bir eksilme yok. Ama burada tekrar sağa kesip bir ters yapınca eksilmemiz oluyor. Hem yakadan hem koldan eksilmiş olduk. Şu an 40 ilmek var burada. Arkaya dönüyoruz. Bakın arkaya döndüm. Bunu böyle boşaldım. Ve diğerlerini de
örüyor. Bakın biz şu bölümü çalışmasını artık yapıyoruz. Yani buradan ayırma yapmışız. Şu sırayı yaptık. Burmayı yaptık ve kesimi yaptık. Arkayı bakın örüp gelirken bu ikisini yine boş bıraktım. 3 ilmek kapayacağız. Yine bu boş bıraktıklarıma bu şekilde giriyorum. 1 2 ve 3. 3 kapıyorum. Burada 3 tane düz örüyorum. 2 ters örüyorum. Boş olan sütunumun 9 düzünü örüyorum. 2 ters ördüm 9 düzden sonra örnek yapacağım sütundayım. Yine örneğin birinci sırasında ne varsa onu yapıyoruz. Doluyorum. Sola kesimle başlıyorum. 1 2 3 4 5 düzü örüyorum. Sağa kesiyorum. Doluyorum. 2 tersi yapıyorum. Yani ilk eteğe başladığımız ajurumuzu bu burmaların üzerine koyuyoruz. O yüzden aynısını yapıyoruz. 2 tersten sonra 3 4 4 düzü örüyorum. Yakanın model olan yeri için sağ kesiyorum, doluyorum. Burası sağ kesip yanına da doladığımız için bir eksilme yapmıyor. Biz bunu model olarak yapıyoruz. İsteyen yapmayabilir. Burayı düz geçip direkt burada kesim yapabilir. Evet, şimdi doladıktan sonra yaka kesimini yapıyorum sağa. Bakın böyle. Ve yine bu şekilde bir tersle bitiriyorum. Bu yakamızdaki ilmekler de bekliyor. Onu sonra çalışacağız. Arkaya dönüyorum. Bu şekilde boşalıyorum ve yine ters bir şekilde örüyorum hepsini. Düze kadar. 2 düz. Yine geldiği gibi devam ediyor. Yine sona geldim. Bu ikisini böyle boşalıyorum. Tersteyken. 4 kapadık. 3 kapadık. Şimdi 1 kapıyoruz. Ve ikisini böyle kapıyorum. 1 2 2 tane düzü ördüm. 2 ters. Bu sütunun boş 9 düz. 2 ters 9 düzden sonra. Şimdi 2 ters yaptıktan sonra bir düzü örüyorum. Doluyorum. Sola kesim yapıyorum örnek için. 1 2 3 düz. Sağa kesim yap. Dola, bir düz. Örneği devam ettiriyoruz yani. 2 tersi yaptım. 3 düz ördüm bu sefer. Ve yine yaka modeli için sağa kesiyorum. Doluyorum. Tekrar bu ikisini yaka kesimi için bu sefer sağa kesiyorum. Ve bir ters yapıyorum. Burayı düz de yapabilirsiniz. Böyle yani. O zaman da düz çıkar. Evet, arka tarafı geldiği gibi devam ediyoruz. Yine burada 2 tane ters kalıyor. Onları boş aldım. Boş bıraktım yani. Şimdi biz burada 4 3 1 kestik. Yine bir kesiyoruz. Bu bir kesmeler 6 tane falan olacak yani. Evet, şimdi yine bu boş bıraktıklarıma bu şekilde giriyorum ve bir düz örüyorum. Kesimi yaptık. 2 ters, 9 düz, 2 ters yaptım. 2 düz örnek için dola, kes, sola, bir düz, sağa kes, dola, 2 düz. 2 tersi ördüm. Burada 2 düz örüyorum bu sefer. Ve kesiyorum, doluyorum yaka modeli için. Bu kesmemde sağ kesim yapıyoruz. Çünkü yaka bu tarafa doğru gideceği için. Bunu da yaka kesimi için yapmış oluyorum. Düz çıkmasını istiyorsanız düz olarak bunu örüp arkada bu şekilde boşta alabilirsiniz demiştim. Böyle. Ters çıkmasını istiyorsanız biraz önce gösterdiğim gibi. Evet, şimdi yine arkayı
geldiği gibi örüyoruz. Sonda yine 2 ilmeği boş bırakıyoruz. Yine bir kesim yapacağız. Öne döndüm. Üçüncü oluyor bu. Bir kesmem yani. Kestikten sonra zaten azaldığımız için bakın 2 ters direkt ördüm. Ve 9 düzü ördüm. 2 tersi ördüm. 2 tersi ördükten sonra örnekteyiz. Doladım. Sola kestim. Bir düz doladım ve üçlü topluyorum. Doluyorum, bir düz sağa kesiyorum. Kestikten sonra dolayıp 2 ters yapıyorum. Bir düz yapıyorum ve yaka için sağ kesiyorum, doluyorum modeli için. Bu da bu kesmemde yakadaki azalma için. Bu şekilde ve bunu da düz örüyorum. Böyle. Kol oyuntusunu yapıyoruz. Bir bir gidiyoruz. Üçüncüyü yaptık. Bu bir kesimlerde ve burada da yakada da bunu model için yaparken şu ajur kısmını buradaki kesimi de yakanın azalması için yapıyoruz. Arkaya döndüm. Bu şekilde boşaldım ve yine ters örerek başladım. Ne geliyorsa sona kadar devam edip sonda 2 ilmeği yine boş bırakacağız. Bu arada ben bu tarafı başka bir şişe almadım veya ipe. Eğer rahatsız olurum diyorsanız bunu bekletiyoruz çünkü ama ipte ama başka bir şişte de bekletebilirsiniz. Sonda bakın artık eksildiğimiz için bir düzü yaptım ve bu ikisini boş aldım. Bir şey daha söyleyeceğim. Boyu daha uzun olmasını isteyenler, bunun boyu iyi aslında. Fakat ben bunu biraz daha uzun istiyorum derseniz şu 12 sıra yaptığımız yerleri 14 sıra, 15 sıra yapabilirsiniz. 12 sıra arayla değil de örneği 14 sıra arayla koyun mesela. Evet, öne döndüm. Yine boş bıraktıklarımı kestim. Dördüncü oldu bu. Direkt bir tane tersim kaldı bakın burada. Onu ördüm. Boş sütunuma ait 9 düzü örüyorum. Örneğe geldik. Bir düz, dola, sola kes, 3 düz, sağa kestim, doladım, bir düz, 2 ters. Burada artık gördüğünüz gibi düz olayımız keserek bitti. Ve biz burada direkt 2 tersten sonra kesimimizi yaptık. Doluyorum ve yaka kesimimi yapıyorum. Bir düz örüyorum bu şekilde. Yine boş olarak başladım ve tersle devam ediyorum. Öne döndük. Yine buradan bir tane böyle kesim yapmış olduk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 direkt düz ördüm bakın kesimden sonra. 2 tersten sonra örnek için 2 düzü ördüm. Doladım. Sola kestim, bir düz. Sağa kestim. Doladım. 2 düz. Burada şimdi bakın artık hiç ilmeğimiz burada kalmıyor düz olarak. O yüzden bir tane tersi örüyorum. Tersle gelen düz kesimimi böyle devam ettiriyorum. Arada bakın bir ters kaldı. Örnek bitiminde 2 tersi yapmıyorum. Bir ters yapıyorum. Sağa kesiyorum. Doluyorum. Bu da yaka için. Kesimim ve düz. Bu şekilde. 3, 6, 10, 13, 16, 20, 23, 26. Şimdi buradaki son kesimimiz olan 6. kesimimizi yapacağız. Arkaya dönüyoruz. Yine böyle boşaldım. Ve devam ediyorum. Evet, boş bıraktıklarımı keserek son kesimimi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet, düzden sonra 2 tersi ördüm. 1, 2, 3 dola ve son sırasını yapıyoruz örneğin.
Üçlü topluyorum. Doluyorum. 3 düz örerek örneğin tepesini yapmış olduk. Bakın burada artık bir tane tersimiz kalmıştı. O yüzden bu ikisini kesiyorum. Artık hiç ters kalmadı bakın. Örnekle birleşti. Doluyorum ve yaka kesimini yapıyorum. Düzü örüyorum. Tekini bakın boş bıraktım. Döndüm öne. Bunu bir düz böyle ördüm. 3, 4, 9 düzü burada ördüm. 2 tersi ördüm. Örneğim bitmişti zaten. O yüzden düz geçiyorum. Bakın. 3, 6, 7. 7 düz örünce buraya kesime geliyoruz. 5 ilmek kalıyor bakın. Şu anda biz burada kesim yapmadığımız için 3, 6, 9 düz ördük. 2 ters. Burada da artık örnek koymayacağımız için ama modelimiz devam ettiği için 3, 6, 8 düzü ördüm. Kesiyorum. Doluyorum. Ve yaka için kesiyorum. Bir düz örüyorum. 23 ilmek kaldık. Tekrar arkayı dönüp örelim. Şimdi biraz daha oyuntulu bir kol isteyenler için biz burada kol kesimini biraz önce bitirdik ve tekrar başlıyoruz. O yüzden terste yine bakın 2 taneyi boşaldım. Yani burada bir tane kesimsiz sıra yaptık. Tekrar bir keseceğiz. Yani model böyle, oyuntusunu böyle veriyoruz. Fakat istemeyenler, ben daha enli istiyorum diyenler, o zaman bir 3 kesim yapsınlar. Burayı biraz daha ayarlamak size kalmış. Fakat yaka kesimini şu anda devam ettiriyoruz. Burada yine bakın, burası kesimsiz bir sıra oluyor. Ve ben yine burada kesim yapıyorum. Göstereceğim şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi kesimden sonra 7 tane daha düz ördüm. Şunu demek istiyorum. Burayı biz 4, 3 kestik. 1, 1, 1, 6 tane daha kestik. Bir sıra ara verdik kesmeye. Bitirdik kesmeyi, yani yapmadık. Ve şimdi tekrar arkayı ördük. Önde kesime başladık. Ama ben çok oyuntulu istemiyorum diyorsanız, askılı tarz gibi istemiyorum diyorsanız, bunu biz şimdi bu önde yaptık kesimimizi, bir dahaki önde kesim yapmayacağız. Daha sonrası için yine aynı şey. Kol kesiminden bahsediyorum. Tekrar geleceğiz buraya. Kesimsiz yapacağız. Bir sonraki önde kesim yapacağız. Ya benle beraber devam edin ya da ben orayı biraz daha enli istiyorum diyebilirsiniz. Hatta şöyle bir şey de var. Bunu direkt hiç kol kesmeden düz de çıkarabilirsiniz bu modeli. Evet. Şimdi örneğimiz yok. 2 tersten sonra burayı kesime kadar, yani yakanın modeline kadar ördüm. 2 ters, 3, 7 düz. Ve burada yine sağ kesim yaptım. Doladım bu model için. Burada da yaka için yine kesim yapıyorum. Burası zorlarsa biraz bol artın. Ben biraz sıkı sıkı tutmaya çalışıyorum yakanın kesimini. Girmek biraz zor olabilir en sonki kesime yani. Düzü ördüm. Burayı şimdi bitirdim. Arkayı örüyoruz. Tek ilmeği boş bırakıyoruz. Çünkü bir önde kesim yapmıyoruz ya kolda. O yüzden şimdi yine arkayı boş alıp örüyorum. Önde kol kesimi zaten yapmıştım. Yapmayacağım için bakın burada tek boş bıraktım. Tek ilmeği. Öne döndüm ve bunu bu şekilde örüyorum. Kesimle uyumlu olsun. Uyumlu gitsin diye bu şekilde yapıyoruz. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 düzden sonra 2 ters. 1, 2, 3,
4. 6 taneyi ördükten sonra yaka modeli için sağa kesim yaptım, doladım. Yaka kesimi için sağa kesim yaptım ve düz ördüm. Bu şekildeyiz. Şimdi arkaya dönüyoruz. 2 ilmeği boş bırakıyoruz. Çünkü bir önde kesim yapıp bir önde yapmadığımız için burada yapmadık. Şimdi arkayı yapıp gelelim. 2 tane ilmeği boş bırakalım. Önde tekrar kesim yapalım. Yaka kesiminde öyle bir şey yok. Şu an devam ediyoruz. Şu anda şuralarda falanız biz. 2 ilmeği boş bıraktık arkada. Önde bunları kol kesimi için beraber aldık ve kesimden sonra 6 düz, 2 ters, 5 düz. Sağa kes, dola, sağa kes, bir düz. Evet, 18 ilmeğiz. Şimdi arkaya dönüyoruz. Tek ilmek boş bırakıyoruz. Çünkü düz öreceğiz. Kesmeyeceğiz koltuk altı için. Fakat yaka için keseceğiz. Tekrar arkaya döndüğümüzde bu sefer 2 ilmek boş bırakacağız. Çünkü önde kesim yapacağız. Yani bunu biz aynı gösterdiğim olayı koltuk altında bir önde kes bir önde kesme şeklinde ama yakayı keserek devam ettir ve bu modeli de koy şeklinde devam ederken 12 ilmek kaldığımızda artık kesmeyeceğiz. Bu size de ait. 14 ilmek de bırakabilirsiniz. 16 ilmek de bırakabilirsiniz. Şurayı biraz daha keselim. 18'deyiz şu anda. 14, 16 ilmekler de bırakabilirsiniz. Ben 12 ilmeğe kadar ineceğim. Şu gördüğümüz ajurlu kısım modelimiz. Bu da kesme yaptığımız yaka kısmımız oluyor. Bu da koltuk altında bu şekilde bakın yaptığımız omza kadarki eğim oluyor. Şu bölümü diyorum 12 ilmek değil de 16 ilmek 14 ilmek şeklinde de bırakabilirsiniz bu kadar ince olmasını istemiyorsanız. Biz bunu genç kızlar için hani kot üstüne falan veya yazlık iplerle de yaptığımız için hani şort üstüne giyebilir düşüncesiyle böyle biraz daha askılısını yapıyoruz. Bakın baktığımız zaman 5 düz, 2 ters ve burada da 5 ilmeğimiz düz olarak var. 12 ilmek. Şimdi ön taraftayız. Dediğim gibi 14 de bırakabilirsiniz. En son buradaki kesimi yapmayabilirsiniz. Kesim yok artık. 5 düz ördüm, 2 tersi ördüm. Buradaki şu yakaya verdiğimiz dizayn devam etmesi açısından kesersek sayı azalır, olmaz. Kesip dolarsak da burasını yapamayız. O yüzden şöyle yapıyoruz bakın. Şu 2 ilmeği bu şekilde yer değişiyoruz. Sağa kesmiş gibi gözüküp o modeli devam ettiriyoruz yani. Şimdi ise doluyoruz. Sağa kesiyoruz. Yani modeli devam ettirmek için hiç ilmek sayımızda değişiklik olmuyor. 5, 7, 10, 12. Aynı bu şekilde omuz bölümümüz olasıya kadar uzunluğu devam edeceğiz. Bu da 20 santim olur, 19 santim olur, 22 santim olur. Yani kimisine göre değişebilir tabii ki. Evet, sonda arkada bir ilmeği boş bıraktım, döndüm. Kolda kesimimiz yok. Ve bunu bu şekilde örerek devam ettim. Düzlerimi bitirdim. Terslerimi ördüm. Ve şimdi bakın buraya geldim. Yine bu 2 ilmeği bu şekilde yer değişiyoruz. Sağa kesme formunu verebilmek için yapıyoruz bunu. Yani o dizayn yürüsün diye göstereceğim şimdi bitenden. Bu sefer doluyoruz ve kesiyoruz. İlmek sayımızda hiçbir değişiklik olmuyor. Yine arkayı örüyoruz. Tek ilmeği boş bırakıyoruz. Öne dönüyoruz. Örüyoruz. Buraya gelince yer değişmemizi yapıyoruz. Doluyoruz, kesiyoruz, bir düz örüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu bölümden bahsediyorum. Bakın burada kesimlerimiz bitmiş. 5 düz, 2 ters ve buradaki kesim ilmeklerimiz kalmışız. 12 ilmek.
Dediğim gibi ama burayı siz 6 düzde bırakabilirsiniz, 7 düzde bırakabilirsiniz şu bölümü. O zaman da 14, 15 ilmek gibilerinden bırakabilirsiniz. Şimdi biz 12 ilmekle burada o formu yakalayalım diye bir model elde edelim diye bakın. Bu ilmekleri yer değişiyoruz. Buradan itibaren bakın şöyle saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 burada var. 8 tane yapmış oluyoruz. Burası da böyle gözüküyor bu tarafta. Şimdi onun simetrisi olduğu için o yakayı da göstereceğim birazdan. Bunu bitirelim. Şimdi bu tarafın kesiminde 4 kapadık, 3 kapadık ve sonra 1, 1, 1, 1, 1, 1 diye 6 tane her ön sırada kapadık. Sonra kesmeyi bıraktık. Bıraktık demeyelim aslında, ona ara verdik. Bir sıra ön sırada ara verdik. Sonra tekrar kesim yaptık. Ara verdik, kesim yaptık. Ara verdik, kesim yaptık. Bir önde kesim yapıyoruz, bir önde yapmıyoruz. Kol tarafında sonradan. Ama yaka kesimini de modelle beraber, şuradaki modelimizle beraber devam ettirdik. 12 ilmek kalınca da şu saydığımız 1, 2, 3, 4 diye dilimlerden 8 tane yaptıktan sonra arka tarafı da örüp, bakın ip bu taraftayken ve biraz da uzun bırakarak böyle ipi aldık. Aynı şeyi bu tarafta simetrik olarak şöyle yapacağız. Ön tarafta şu ilmeği boş alıyorum. Bu şekilde. Sonra bu ikisini çeviriyorum. Böyle. Ve ipimi, yeni ip takıyoruz. Bağlayabilirsiniz. Boşaldıktan sonra yeni ipimle örmeye başlıyorum. Sol keserek. Doluyorum ve sol kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane düz ördüm. 2 ters ördüm. Şimdi ise aynı buradaki gibi burma işlemini yapmamız gerekiyor. Fakat ne yapıyorduk? Ben şurada mesela bir tanesini yanlışlıkla bu tarafa doğru almışım, gitmişim. Yapmışım öyle bir şey hatuncum. Şimdi burada 5 taneyi ön tarafa doğru yardımcı şişle alıyorum. 4 taneyi örüyorum. Bu 5 taneyi ister bu şişe takın, ister yardımcı şişteyken örün. Şimdi de yanına bu 5 tane ilmeği düz örüyorum. 2 ters. Bu sütunumda örnek olmadığı için düz geçiyorum. Sona gelince bu 2 ilmeği bu şekilde, ip bu taraftayken boş alalım. Burada terste kesim yapacağız. Bu ikisini, boş kalan ilmeklerimi bakın ters kesiyorum. Ters örüyorum, atlatıyorum. Ters örüyorum. 3, 4. Kapadıktan sonra şunun yanına 6 tane ters ördüm. 2 düz ve 9 ters. Evet, arkayı ne geliyorsa bakın ördüm ve burada da bu ilmeği de ters örelim. Düz çıkarmak için, ama ilk başta şurada başlarken ters de bu şekilde çıkarabilirsiniz demiştim. O da bir form. Bunu yine bu şekilde bakın boşaldım. Ve bu ikisini çevirdim. Bu yaka kesimi için sola kesiyorum. Doluyorum. Tekrar çeviriyorum bunları. Sola kesiyorum. 2, 3, 4 düz. Ve 2 tersi yapacağım şimdi. Burada nasıl sağa kesim yaptıysak bu taraftaki yakamızda simetri açıdan aynı işlemleri yapıyoruz, fakat sola kesim yaparak yapıyoruz. 2 tersi ördüm. Yine örnekte
ilk sıradan itibaren koyacağımız için doluyorum. Sağ kesim ve dola. 2 ters. Devam ediyorum geleni. Sona geldim. En son 2 taneyi arkada kol kesimi yapacağım için ip arkadayken bakın boş alıyorum. Döndüm. Bu ikisini bir ters olarak kapadım. Şimdi bunu da ters örelim. 2 3 ters olarak 3 tane kapadıktan sonra 2 3 4 ters örmüş oluyorum ve 2 düz örüyorum. Arkayı yine geldiği gibi devam ediyorum. Evet, sonda ters örerek bitirdim. Öne geldim. Bunu boşaldım. Bunları çevirdim. Unutmuşum. Kestikten sonra doladım ve tekrar kesiyorum. Üç düz örüyorum. 2 ters. Örneği yaptık. Ve yine sona dek gidiyoruz. Şimdi burada bu 2 ilmeği bu şekilde boşaldım. Aynen 4-3 kestik, kapadık yani. Şimdi de bir tane yaptım kesimimi ters olarak ve yine sona dek ne geliyorsa arkada devam ediyorum. Bu tarafın kesimimiz de böyle sola doğru. Aynı şekilde yine burada 6 tane keseceğiz. Sonra ara vereceğiz. Bir sıra önde kesmeyeceğiz. Bir sıra önde keseceğiz kol kesimini. Yaka kesimini de devam ettireceğiz. Aynı 12 ilmek kalınca, tabi dediğim gibi siz 14-16 da bırakabilirsiniz. Biz burada şuraya geldiğimde yani ne kalacak? 5 düz 2 tersiniz kalacak. Bir de bu yaka ilmeklerimiz 5 tane kalacak. Şimdi öyle olunca buraya geldiğimizde yapın yani siz artık oraya kadar gösterdiğim şekil. Bu sola kesimin, burada sağ kesimin imitasyonunu yapmıştık. Burada da sola kesimin benzerini yapıp bir model koymamız gerekeceği için orada yine göstereceğim. En son buradaki koltuk altı kesimimizi yapınca 24 ilmeğe indik. Şimdi artık burada bu önde koltuk kesimini bitiriyoruz, yapmıyoruz. Daha sonraki önde yapacağız. Şimdi başlıyorum gene. Bir taneyi boş olarak başladım. Yine sola kesimimi yaka için yaptım. Doladım. Yine bu sefer model için kesimi yaptım. Burada artık modelim bitmişti örneğimdeki. O yüzden düz geçiyorum bu sütunu. Evet. Sona dek düz devam ediyorum. Yalnız kesim yapmayacağımız için sadece bir ilmeği örmeden bu şekil takıyorum. Bunu artık ters örüyorum. Çünkü kesim yapmıyorum. Nasıl diğerinde bir önde yaptık, bir önde yapmadık. Bunda da arkada kesimleri yaptığımız için şimdi artık bir arkada yapmayacağız, bir arkada kesim yapacağız. Koltuk altından geçerli bu. Önde yakada kesim devam ediyor. Öne döndüm, boşaldım. Bu ikisini kestim, doladım. Yine buradaki kesimimi yaptım. Ne geliyorsa devam ediyorum. Şimdi arkada kesim yapacağımız için bu sefer bu ikisini boşalıyorum ve kesim yapıyorum. Diğer arkada kesim yapmıyorum. Bu şekilde ikisini alıyorum. Ters örüyorum. Bir arkada kesim yap, bir arkada kesim yapma diyerekten ve yaka kesimini de her ön sırada devam ettirerekten 12 ilmeğe ulaşıyorum. 12 ilmekten sonra da sol kesimin imitasyonunu göstereyim. Evet bakın 5 düz, 2 ters ve 5 ilmekte yakada düz olarak 12 ilmek kaldık. Boşalıyorum. Boşaldım ve bunları kestim.
doladım. Bu ikisini kesiyormuş gibi bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa alıyorum. Sola kesmiş gibi gözüküp bir model elde etmiş oluyoruz. Sayımız da değişmiyor. Arkayı örüyorum şu anda. Öne döndüm. Yine bunu boşaldım. Bu ikisini çevirdim. Sola doğru kesim yaptım. Doladım. Önce böyle alıyorum. Sonra buna takıyorum. Arkadan da bunu buraya takıyorum. Yer değişmiş oluyorum. O şekil örüyorum. 2 ters ve diğerlerini de bu şekilde örüyorum. Sola kesimin benzeri de bu şekilde oluyor. Yani böyle bir şeye denk düşen sol kesim modeli de böyle oluyor. Yine bunu 8'e tamamlayalım. Sadece kol birleştirmelerini yapıyoruz. Ondan sonra gerdirmek isteyenler tamamen ıslatıp sıkmadan hafif elleriyle suyunu akıttıktan sonra bir havlu üzerine, köpük üzerine iğneleyerek bunu kurutuyorlar. Gerdirilmiş bir şekilde iyicene iğneleyin. Kurusun, orada şeklini alır. Öyle yapmak istemeyenler de ütüyü hiç değirmeden hafif gerdirerek yine buhar vuruyorlar. Şu resim burada bitmiş. Biz çevirmeye başlamışız hesabı. Bu attığımız ilmekten sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burası da tamamlandı. Şimdi düz yüzü bize bakarken bekleyen parçamızı, düz yüzünü de içlere bakacak şekilde ikisi de paralel böyle tutuyoruz. Şu iğneye takı vermiştim az sayı olduğu için ben. Bu şekilde ön yüzleri içe bakacak şekilde tuttum paralel. Bunu çok gösteriyoruz projelerimizde. Ve zaten ipim vardı. Diğerlerini de uzun bırakmıştım biraz, biliyorsunuz, bunu yapabilmek için. Şimdi 2 ilmeğe birden bu şekilde girip ördüm. Aynı şekilde buna da ve üzerinden atlattım. İkisine bir giriyorum, örüyorum, üzerinden atlatıyorum. Aynı şekilde burada düze düz, tersi ters gelenleri o şekilde de örebilirsiniz. Evet, bu şekil örerek birleştirmiş olduk. Diğer omzumuzun da ön yüzlerini birbirine getirin bu şekilde. İplerimiz bekliyor, zaten uzun bırakmıştık. Aynı şekilde birleştirin. Ters çevirmeden yan dikişimizi buhardan sonra ben diktim, bakın. Bakın nasıl dökümlü oldu. Biraz önceki gibi hiç değil. Sadece omuz birleşmesini yaptıktan sonra değirmeden buharı vuruyoruz. Şimdi dikimi yapalım. Dikimden sonra bir düzleştirmek için bir buhar daha vurabilirsiniz. Az bir şey. Bakın hiç ters çevirmedim. Karşılıklı şuraya bir yere kaymaması için yine bir çatal iğne falan takabilirsiniz. Aynı hizadayken şuraya giriyorum. Buradan çıkıyorum. Bunu hep biz gösteriyoruz aslında. Elinizde daha rahat kendinizi ayarlayıp yaparsınız. Ters de çevirip isteğinize göre dikebilirsiniz de. Buradan karşılıklı ilmeklere bu şekilde girerek dikimi yapıyorum. Yine karşıdan karşıya. Bunu ben hep projelerimle gösterdiğim için çok üstünde durmayacağım. Hep kanalımda var zaten. Baktığımız zaman bakın ben buhar vurdum. Nasıl dökümlü oldu. Değirmeden ütüyü buhar vurabilirsiniz.